Sarımsak Lüksoloji'ye hoş geldiniz. Hatırlıyorsanız geçen bölümlerde lüks ve gastronomiyi konuşmuştuk ama Osmanlı mutfağında ben hiçbir şey söylememiştim. Çünkü demiştim ki bir konuğum olacak ve kendisi her şeyi anlatacak ve bugün konuğum burada. Çok mutluyum. Yüzümden de belli olduğu gibi. Vedat Başaran konuğum. Yani nasıl kendisini anons etmeliyim bilmiyorum. Şef, araştırmacı, yazar ve yani Osmanlı ve saray mutfağını hani sadece reçeteleriyle değil gerçekten hayatımıza yani bir kültür, bir medeniyet olarak bırakan, yani ben size aslında böyle bir neyse tamam söylemeyeceğim, heyecanlandım. Sonra çok konuşuyor diyorsunuz. Sözü Vedat Bey'e bırakıyorum. Ben sizi gerçekten günlerce anlatabilirim Vedat Bey ama Eksik olma siz Sinemciğim, kendinizi sağ ol. küçücük alın. Hoş geldiniz Sağ ol, hoş öncelikle. bulduk, hoş bulduk. Seninle burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Benim için de. Tabii geçmişten beri tanıdığımız, hakikaten çok çalışkan, çok değerli, Teşekkür bakış ederim. açıların son derece olumlu. Hakikaten yeni neslin yapması gereken her şeyi yorumlayan birisi. Çok teşekkürler beni davet ettiğin Çok için. teşekkür ederim. Sizsiz asla olmaz. Çünkü bir önceki bölümde ben dediğim gibi lüks ve gastronomiden biraz dilim döndüğünce bahsettim. Hatta hatırlıyor musunuz ben Alain Lucas'la tanıştım falan demiştim. Çünkü Vedat Bey bir gün şöyle çok komik, ben Monaco'ya gidecektim o zaman, hatırlıyor musunuz? Evet. Bir davetimiz vardı. Vedat Bey bana dedi ki benim orada arkadaşım var Alain Lucas, uğra falan dedi. Şu okey, ben Alain Lucas'ın çok karşılığı yok o zaman bende. Alain Lucas'ın da orada olduğu bir ana denk geldim. Aa. Nasıl kalabalık, kimse içeriye giremiyor orada falan. Ben Vedat Bey'in arkadaşı falan deyince bana böyle direkt mesajlar, bir havalı. Ama orada biliyorsunuz insanlar böyle Rolls Royce'lardan şeylerle, Evet, kürklerle evet. falan inerek giriyorlar. Ben böyle vik orada gayet havalı bir şekilde oturmuştum. Onu da sizin Ne güzel, sayenizde ne güzel. tanımıştım. Ne güzel. Alain Ducasse gerçekten çok Çok değerli bir insan, kıymetli. çok kıymetli. Niye kıymetli? Çünkü Fransa'da çok büyük yıldızlar var. O yıldızların üzerine bir şey yapabilmek, hele bu zamanlarda yapabilmek çok önemliydi. Alain Ducasse'la çok güzel çalışmalar yaptık. Hem İstanbul'da yaptık, hem onun Monaco'sunda yaptık. 25. yılını kutladık orada. Gerçekten müthiş bir incelik vardı. O 25. yılı hatırlıyorum da dünyanın en önemli şefleri, daha doğrusu Monaco Prensliği'ne yemek yapmış dünyadan 204 şef çağrılmıştı. Türkiye'den de ben çağrılmıştım. Alain Ducasse'ın o 25. yılı çok önemliydi ve müthiş bir sofraydı. 450 kişiye 500 kişi servis etti. Of, inanılmaz. Yani inanılmaz bir organizasyon yaptılar. 3 gün Monaco meydanını kapattılar. Müthiş çalışmalar yaptılar, özendiler. Yani bir hazırlık için aşağı yukarı 1,5 sene çalışma Tabii yaptılar. muazzam bir hazırlık Evet, harcadı. ya bu ya kalite meselesi biraz da böyle geliyor. Çalışmayla geliyor, aramayla, araştırmayla geliyor. Alain Ducasse dünyaya da çok açılan bir adam değildir ama nedense bizim onunla da elektriğimiz böyle çok Çok, evet, tutmuştu. sizi muazzam seviyor, inanılmaz Evet. seviyor. Şimdi başa dönüyorum. Şimdi Londra'dan başlayayım, eğitiminizden başlayayım. Hı. Aslında başka bir şey yüzünden siz Hı. sağlık amacıyla Evet, gidiyorsunuz Londra'ya futbol oynarken bir evet. diziniz galiba, değil mi? Bir Evet, sakatlık. bir sakatlığım oluyor. Burada tamir edemiyorlar, yapamıyorlar. İşte tedavi yok o zaman. Şeyde. Sonra gidiş o İyi gidiş. ki işte her kötü şeyde iyi bir şey varmış demek, bunun olması gerekiyormuş ve orada yemek eğitiminiz başlıyor. Orada tabii tekrar dönemeyince yani futbola, önemli bir kulüpte. Yani bugün Tottenham Hotspur dediğimiz Premier Lig'in en önemli Önemli. kulüplerinden biri. Ya o kulüp de o zamanlar çok daha başarılı Avrupa'da. Ve biz böyle siyah beyaz televizyonlardan, o yayınlarda, o zaman haftada bir kere yayın seyrederken o seyrettiğimiz futbolcularla aynı yerde tedavi olmak çok büyük bir meseleydi. Sanki kapılar birdenbire orada açıldı. Yani hiç yanına gelemeyeceğimiz insanlarla beraber tedavi olduğumuz bir süreçti. Ama o tedavi olamadı. Dediler ki Amerika bunu yapar. O zaman da yoruldum artık. Eğitimimi bitirdikten sonra dedim ki ben kendi eğitimimin bir üst seviyesini yapayım. E, Bunu bir aşçılık meselesi ve master aşçılık programına gireyim deyip orada kalmaya karar verdim. Kaç yıl kaldınız? 2,5 yıl kaldım orada. Bu 2,5 yılda ama çok yoğun bir tempodan bahsediyorum. Yani çünkü niye? Sabah saat 8 okul, akşam 5 böyle bir dönem. 5'ten sonra restorana git, çalış. Çalış, tahmin edebiliyorum. Evet, çünkü bu mesleği eğer çalışmazsanız bu mesleğin fiziksel olarak mutlaka bir pratiğini devamlı yapmak zorundasın. Fiziksel olarak çok güç isteyen bir Çok meslek güç isteyen, gerçekten. çok enerji ve çok da şöyle Emek söyleyeyim, emek isteyen. vermek durumundasınız. Seviyorsanız bunu yapıyorsunuz. Gerçekten çok güzel ilişkilerim oldu orada Londra'da. Çok farklı yerlerde bulundum. Ama o 2,5 sene boyunca sanat, kültür ne varsa
Birden orada bir kaligrafi sanatçısı da oldum. Yani okulda eğitim alırken el yazısı menü yazmak falan Ya ne yani o kadar zaman. kıymetli, ne kadar Bunlar çok önemli. kıymetli. Yani hep şunu söylüyoruz. Aşçı sadece ocağın başındaki bir insan Değil. olmamalı. Aşçı hakikaten bir kültürün, felsefenin, Parçası değerlerinin olmalı. parçası olması lazım. Taşıyıcısı, işte size onu diyecektim. Kültür Evet. taşıyıcısısınız. Yani o kültürü bize getirdiniz. Ve sonra Londra'dan sonra ben şuradaki kırılmayı merak ediyorum. Mesela bu kadar eğitim, her şeyi öğrenip de Türkiye'ye gidip de ilk herhalde Çırağan Sarayı'na ben Türk mutfağını koyacağım diyerek böyle bir müthiş vizyoner ve Evet, out of box bir şeyle giriyorsunuz. evet. Aklınıza bu nereden geliyor? Yani orada Türk mutfağını değersiz mi görüyorsunuz ya da bir şey mi? Yani nasıl bu duygu nasıl çıkıyor ortaya? Şimdi biz babadan, anneden manav ve şarküteri çocuğuyuz. Ailece Hı hı. üretim yapan bir e, yapıdayız. Babam da eski bir futbolcu. Abilerim de hep biz böyle bir spor, Ne futbol. güzel. Babam antrenör şu, biz Yugoslav göçmeniz şimdiki Sırbistan'dan. E, Dolayısıyla bir de aileden bir gelmiş bir şey var. Bir genler var yani. Eskiden çünkü her şeyi dışarıdan almıyorsunuz. Dükkanda Doğru. üretiyorsunuz yani. Bu sürecin içinde ben İngiltere'de gittiğimde yediğim yemeklerden açıkçası keyif almadım. Yani o zamanki Türkiye ve o zamanki İngiltere'yi karşılaştırdığımda Türkiye çok kötü bir fiziksel şartlara sahip. Restoranların, işletmelerin ama müthiş lezzetlere sahip. O sırada İngiltere'de şöyle bir şey aklıma geldi. Ya bunlar bu lezzetleri bu kadar başarılı bir şekilde pazarlayıp sunabiliyorlarsa biz Türk mutfağında bu kadar zenginlik ve Böyle bir derinlik, coğrafya, böyle böyle bir çok. coğrafya, böyle bir derinlik var. Biz bunu niye paketleyemiyoruz meselesi oldu. Ben askerlik yapmaya geldim aslında. Askerlik yapacağım. O zaman da şimdiki eşimle beraber o zaman sözlüyüz. İşte hazırlıklar falan filan beraber döneriz diye ümidimiz öyleydi. Fakat o sırada Çelik Gülersoy yani İstanbul'un hakikaten bütün hikayesini yıllardır yazan müthiş bir insan Çelik Gülersoy. Onunla Nur içinde bir yatsın. Bizim de Zekerköy'den komşumuzdu. öyle Dedemin değil mi çok Zeki? yakın arkadaşıydı. Öyle mi? Evet, evet, Mesela o Zekerköy'deki o zaman Zekerköy o kadar büyük değildi. evet. Köydü hakikaten şeyde. Biz de çok gider gelirdik oraya. Bahçesi kocaman Bahçesine. güzel. Aynen. Karşısındaki evde dedemlerin evi. Evet, Aynen. öyle Orada komşulardı. zaten Kirazlı Bahçe Kirazlı kahvesi Bahçe, vardı evet biliyorsun doğru. şeyde. Bazen yönetim kurulu toplantılarını orada yapardık. Neyse Çelik Gülersoy benim hayatımda gördüğüm, hayatıma çok büyük renkler, derinlikler katan, incelikler katan bir insandı. Fakat o sırada Çırağan Sarayı açılıyordu şeyde. Ben Turing'e çok şeyler yaptım kısa zaman içinde ama ben de çok şeyler öğrendim. O zaman bir de rahmetli Tuğrul Şavkay vardı. Doğru. Yani benim Türkiye'de tanışabileceğim belki Zaten en yukarıdaki en insanlarla yukarıdaki iki insanla. tanışmışsınız. Evet, onlar hala şimdi yukarıdalar. Yukarıdan Onların evet. ruhu şad olsun. E, Müthiş insanlardı. Tuğrul da yani bir Fransız ekolünden gelmesi. Çelik Bey'in hem Fransız hem İtalyan hem Alman müthiş bir adam. Vizyon da müthiş. Müthiş, evet, Niye evet. müthiş biliyor musun? Yani bahçe peyzaj düzenlemeleri o zamanlar yoktu. Bizim bahçıvanları alırdı, Avusturya İsviçre'ye götürürdü, park bahçeler dolaştırırdı ve o renkleri onlara orada canlı canlı öğreten bir adam. Gösterir ve burada Şimdi böyle uygulamaları. uygulamalar yapılırdı. Onun için Turing testleri hep böyleydi. Yani bugün Lale tekrar İstanbul'a gelmişse, işte Hıdipkası'nda o zaman bir gül bahçesi vardı. Neyse bitmez bunları anlatmakla. Ama Çelik Bey, biz Çırağan'ı kurarken bile Çırağan odaların ismini verirdik. Çelik Bey'in önüne isimler koyardık. İşte kültür böyle bir şeydi. Derdik ki işte ya şu odanın ismi Mevlana mı olsun, bu odanın ismi Yunus mu? Ya evladım bunlar hiç İstanbul'u görmedi. Yani İstanbul'u gören ünlülerle Ya. dolaşın. Yani bunların hepsi bize bir bilgi, bize bir Ya etki işte olarak müthiş bir geldi. aktarım, müthiş bir kültür. Böyle şeyler beni çok etkiliyor. Benim en çok kıymet verdiğim şey galiba bu tarz aktarım ve bilgi galiba Vedat. Aynen aynen bunlar. Şimdi bunlara geldik. O zaman Tuğrul da bizim rahmetli Fransız ekolü ya internasyonel. O zaman Türkiye böyle bir Fransız mutfağı, Batı mutfağı daha yoğun Türkiye'de. Doğru. İstanbul'da özellikle. Ya dedim ki Tuğrul abi biz bunu öyle yapmayalım. Gel biz mutfağımızı şekillendirelim. Derken tabii Çırağan bu sefer dedi ki bizde çalışır mısın? Böyle bir proje var. O zaman Çırağan Sarayı'yla hemen geçtim. Çelik böyle çok fazla çalışmadım. Evet. İşte Çırağan meselesi önemli bir meseledir. Çırağan'da saray yapılırken Çırağan'da bir Türk restoranı projesi yoktu. Yoktu. Neden sizce? Yani bir saray, bir eski Çırağan Sarayı ve içinde siz Osmanlı ve saray Evet. mutfağı
hiç düşünülmüyor bile. Evet. Niye yoktu diye düşündüğümüzde çünkü Alman işletmeciler, Doğru. Kempinski Lufthansa grubuydu Yabancı onlar. grup zaten Yabancı düşünüyorlar gruptu. herhalde. Aynen yabancı grup. Onlar İstanbul'a geldiklerinde İstanbul'da gördükleri gastronomi Türk mutfağıyla ilgili bunların o zaman Sokak. Avrupa ile Türkiye arasında acayip bir fark vardı. Dolayısıyla Türk mutfağıyla ilgili gördükleri benim biraz önce anlattığım gibi. Yani müthiş lezzetli ama sunum paketleme yok. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla onlar orada öyle bir şey planlamadılar. Nasıl yapacağız diye. Sonra o zaman ben o yaştaki genç bir Türk olarak yani üst yönetimde çalışan ki o zaman uluslararası firmalarda zordu. Yani Türklerin bu Yer sektörde alması yer tabii ki. alması zordu. Neyse ben o mücadelemi yaptım. O mücadeleyi yaptıktan sonra dedim ki böyle böyle biz koca bir imparatorluğun bakisiyiz burada. Bu imparatorluğun mutlaka yapmış olduğu çok özel şeyler vardır. Bu özel şeylerin mutfak kısmını mutlak suretle yaparsak biz bu prestijin sahibi oluruz Ve dediğimi yükseldim. galiba sözünüzü kesiyorum. Hı Şöyle bir notum var. Bunu okumak hı. istiyorum. Eğer doğruysa size teyit ettirmedim ama siz aslında kurarken şunu fark ediyorsunuz. Mutfağı doğru kurmak için kaynaklarınız çok kısıtlı. Hiçbir Evet. kaynak yok. Bu yüzden mutfağın dışına çıkıp arşivlere giriyorsunuz ve Arşivlere. Osmanlıca Evet, öğreniyorsunuz. doğru. Sahafları dolaşıyorsunuz, eski yemek kitaplarının Tabii. peşine düşüyorsunuz ve şurada yine beni çok duygulandıran bir şey var ve bir gün 1844'te basılmış Türkiye'nin ilk yemek kitaplarından biri eline geçiyor Vedat Bey'in. Ve siz o kitabı sadece okuyup aslında bir kenara koyabilirdiniz. Öyle bir şey yapmıyorsunuz. Bunu paylaşmak istiyorsunuz ve 1997'de bir gece o kitaptan seçtiği yemekleri, benim yine tüylerim diken diken tabii ki, yemekleri Türkiye'nin en önemli 100 ismine servis ediyorsunuz. Ve böyle bir gece. Yani bunu biraz bizi bir oraya götürsenize, nasıl bir şeydi Evet, bu? işte bu şöyle oluyor Sinemciğim. Yani hiçbir şey kendi başına olmuyor. Tek başına da olmuyor. Yani sizi etrafta mutlaka etkileyen, tetikleyen bir şeyler var. Bu işin içine girdiğimizde Alman firma o zamanlar bunun tercümeleriyle ilgili şey yapmadı. Destek Destek olmadı. olmadı. Dedik seneye bütçeye koyalım. Çünkü onlar hep şeydir ya Tabii milimetrik tabii. çalışırlar. Sonra ben hastalandım. Bir 4-5 gün eşime dedim ki ya bana bir Osmanlıca giriş kitabı al. E, Ben bunları çözeceğim dedim şeyde. Kitaplarda resim yok, bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani tercüme parasını da vermediler. Ve ben neticede çalışan bir insanım yani. Orada bir pozisyonda müdür olarak çalışan bir insanım. O beni çok heyecanlandırdı. Ve eşim de benim Topkapı Sarayı'nda tesip ve kalem şeydir, öğrencisidir. Öyle Oradan mi? mezundur yani Serpil. Şimdi Bilmiyordum. ressamlık yapıyor başka bir şey de. Eee, O da oralarda bunu yaparken ya dediler ki hat dersi de veriyorlar falan dediler. Şimdi Osmanlıca'ya girince sonra bu sefer hat, kalem falan geldi. Bu sefer kim iyisini yapıyor bunun? İyisini derken. Bak pahalısını demiyorum. İyisini kim İyisini. yapıyor? Tamam İkisi mı? çok farklı Tamam mı? şeyler. İyisini kim yapıyor? Ondan sonra bir Hekimoğlu Ali Paşa Camii var. Hala içi e, Macar kökenli bir sadrazamın yapmış olduğu, Hekimoğlu Ali Paşa'nın yapmış olduğu bir cami. İçi onun İtalyan bezemelerle camidir ama Tamam. kendisi. Onun imamı müthiş bir hocamızdı. Dolayısıyla ben kendisine dedim ki böyle böyle peki falan dedi. Ama dedi bunu dedi 5 dakikadır dedi dersi dedi. Bir haftada çalışırsın. Zor bir şey. Şimdi ben Osmanlıca'ya girince o bu gençken eşim çok iyi hatırlar şeyde Türk müziğini de hiç sevmezdim. İşte o gençlik şeyinde sürekli yabancı müzik falan dinlerdim. Ya bir anda müziğe sardım. İşte Türk müziğine sardım. Kanuna sardım. Hatta Bir sardım. anda içinizden bir Osmanlı çıktı. İçimden Osmanlı çıktı ve gömüldüm ben o işin içine, gömüldüm. Dolayısıyla bütün kültürü böyle hücrelerime kadar çektim. Sabah Harika. akşam. İşte bu kitaplar. Ondan sonra tabii bizim Antik Ne Palas'ı sizi şaşırttı mesela? Ne bekliyordunuz kitaplarda? Ne bulmayı bekliyordunuz? ya şöyle zaten 2 tane 3 tane Türkçe basılı kitap vardı Hayır, şeyde. Osmanlı kitaplarının ilk tercümesine İlk başladığınızda. tercümesine başladığımda ben şok. Çünkü niye şok? Çünkü kullandıkları dil çok zarif ve naif bir dil Evet. kullanıyorlar. Yani yemeğe bakış açıları başka. Çünkü biz karın doyurma döneminde gelmiş bir nesiliz orada. Onlar da bir nefasetle bunları nasıl hazırlayacaklarını ve nasıl sunmaları gerektiğini ince bir dille anlatıyorlar. Müthiş bir Şimdi o teknik. dile bakarsanız o dil şeyde de yok yani. İngiliz kitaplarında da yok Yok. yani. Ayşe Fahriye Hanım'ın yazmış olduğu Ev Kadını kitabı. Bu kitap 850 reçetelik bir kitap. Olağanüstü bir şey. Yani o zaman
İletişim yok, komünikasyon yok, dijital dünya yok, işte hiçbir şey yok. Ve bir kadın basıyor bunu. Ondan önce tabii ki bir sarayın başhekimi 1844'te Mehmet Kamil Efendi basıyor bunu ama onlar zaten gelişmiş insanlar. Bir kadının bunu basması son derece ilginç geldi ve profesyonel bir yöntem anlatıyor. Sonra tabii Fenli Tabiat diye kız mesleklerinde okuyan kitaplar da var. Onlar da enteresan. Onlar da bu sefer resimli kitaplar var. Yani niye bir kuzuyu koyuyor, bir işte ıspanağı koyuyor, bir işte ne bileyim börek yapıyor. Bunları resimle anlatıyorlar ve bu kalıplar Türk kalıpları değil. Yani matbaadaki kullandıkları kalıplar yurt dışındaki hazır kalıplarla bunları yapıyorlar. İnanılmaz. İçine Osmanlıca yazıyorlar. Şimdi bunları gördüğümde bizim çok geri bir gastronomi seviyesinde Olduğunuzu fark olduğumuzu ettiniz. görüyorum ben yani şeyde. Şu anda bile hala çok ileriler. Yani o kitapların içindeki değerleri okuduğumuz zaman çünkü mesele şu. Mesele teknik önemli ama tekniğin daha dışında kültür önemli. Yani orada size o kültürü veriyor. Ya o kültür açıklamalı bir şekilde vermesine gerek kalmıyor. Yani bize diyorlar ya ki yemek reçeteleri az, kısıtlı değil aslında. Çünkü okursanız yazıyor bir reçete aşağı yukarı 8-10 tane yemek üretiyor. Tabii. Tamam mı? Yani şunu koyarsan böyle olur, bunu koyarsan böyle olur diye Tabii üretiyor. bilginiz azsa az sentezliyorsunuz. Evet, Anlayabildim. evet. Daha. Zaten baskı zor. Zaten işte kitap o zamanlar çok daha zor yani şeyle ilgili. Peki siz bunları çözdükten sonra o gece ne yemekler yapmıştınız hatırlıyor musunuz? Vallahi ben şöyle bir yemek yapmıştım. Eee bunlara biz başladığımızda bu Financial Times'ın önemli bir yazarı vardı. Hakikaten reçeteyi değiştirmeden yaptığımız şeyde ilk yemek şeyde kuzunun sağ döşüyle şeyde fırında haşlama yapmıştık onu şeyde. Sonra o haşlamayı da alıp badem sütünü çıkarıp bir şeyde çorbasını yapmıştık badem sütüyle. Kaç Evet sene önceyi şimdi söylüyorum evet yani ya 35 sene önceyi falan belki sen doğmamış badem. Ah olabilirsin yani. keşke keşke. Şeyde, ondan sonra o zaman badem sütü falan söz konusu değil. Böyle şeyler yok yani orada. Şimdi bunlara baktım. Bir de defne dalında şeyde kılıç balığı Şişi. şiş. Ve onu hatırlıyorum ve onu Değil mi? yemiştim. Ama defne dalında Evet. tamam mı? Ya defne dalı deyince tabii iyice böyle şok oldum. Bir de hani kılıç balığının küp kesiyorsun. Şeyde küpün derili kısmını bırakıyorsun. Çünkü tarifte diyor ki derinin altındaki yağlar durmalı. İki deri küpün şeklinin düzgün kalmasını Bu sağlayacaktır kadar diyor. da detaylı. Hem balığı tutsun şekli koruyor hem Aynen ve lezzeti lezzeti veriyor. inanılmaz. Şimdi böyle bu cümle zaten bana yetiyor zaten. Tabii. Yani Tabii. nasıl bir dünya kurmuşlar, Hayal nasıl bir edebiliyorsunuz. şeyler yapmışlar, nasıl bir felsefe. Dolayısıyla bunu da anlatabilmek için çok savaştık, yaptık. Hatta yani Çırağan içindeki Tuğra Restorant'ın tabaklarını da tezyinli Serpil yapmıştır. O zaman Türkiye'de bir tane porselen fabrikası vardı. Şimdi ismi önemli değil. Hı hı. Normal Şeyde tabaklar çıkarıyor değil normal mi? beyaz tabaklar var zaten. Başka bir şey yok. 3. Selim zamanında yapıldığı için 3. Selim'in tuğrasını Serpil 24 ayar altınla Bu yaptı. kadar. Almanya'ya gönderdik. Gönderdiğimiz bu tabak Almanya'da basıldı. Çünkü o zaman basılamıyor Türkiye'de yok yani. Bu Vardır. tabak duruyor. Bir tane bize hediye ettiler sonunda çok emeğimize karşılık şeyde. Ondan Şimdi sonra burada benim için sözünüzü kesiyorum şu çok önemli Vedat Bey. Hep bunu söylüyorum. Yani burada Hı. siz sadece reçeteleri alıp da orada uygulayan bir şef olmaktan çıkıp işte sizi ayırt edici özelliğiniz bu. Oradaki dediğiniz gibi ben onu anladım, oradan medeniyeti anladım diyorsunuz ya. Oradan bütün hikayeyi anlatıp evet. bunu aktarmanız. Yani Evet. bu hakikaten muazzam kıymetli bir şey. Ve şimdi burada şunu sormak istiyorum. Benim aklımı karıştığı yer. Şimdi Osmanlı mutfağı ile saray mutfağı aynı şey mi? Şöyle söyleyelim, saray mutfağı ayrı bir şey. Ayrı bir Doğru, şey. doğru. Şimdi Osmanlı mutfağı dediğimizde yani bugünkü bakış açısıyla insanlar bugünkü Türkiye sınırı olarak anlıyorlar. Değil tabii o zaman büyük bir Değil mi? coğrafyayız, Koca bir her coğrafya yerdeyiz. yani kocaman bir coğrafya. Balkanlardan Kafkaslara, Kafkaslardan Orta Doğu'ya kadar Arap Yarımadası'na kadar Tabii. uzanan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla saray mutfağı tabii ki kendi içinde bir değer orada. Ama bölgeler olarak değerlendirdiğimizde bölgeler kendi mutfak kültürünü gene bölgesel, geleneksel çerçevede yapıyor. Saray ne yapıyor? Saray
Yani ürünlerini en iyi yerden topluyor. Bir defa malzemeyi en iyi yerden topluyor. Diğer sarayların yaptığı gibi aslında Roma'da onlar da işte Tabii. yok hani bir işte yok flamingo dili o bir şey uzak Aynen. yörelerden getirilen. Aynen. Bizim sarayda da yani en Aynen. lüks en şaşalı yani şu mesela ben bir bölümde şöyle söylemiştim. Yani aslında sarayda yemek hiçbir zaman yemek olmamıştı. İşte hani gösteriş işte belki birine verilen bir Tabii. Davet. mesaj başka bir şey o davetlerde gibi. Tabii. Yani biz o zaman sarayda neler yaparak ne mesajlar veriyorduk? Hani nasıl bir dönem vardı? Tabii şöyle söyleyeyim. Şimdi sarayın kendi içindeki kendi tüketimi farklı. Misafir ağırladığı zaman son Farklı. derece Tabii farklı ve Topkapı Sarayı 4000 kişiye falan günde yemek pişiriyordu gibi bir şey tabii vardı değil mi? zaman öyle 4000'den yani sonunda 15-16 bin kişiye kadar da çıkan bir Dönemler oldu. dönemler oldu. Bir de yani bu dönemlerin içinde ilk dönemleri hani Bursa'yı, Edirne'den sonra Topkapı'sı, İstanbul'u sayarsak ya bu dönemler hakikaten çok farklı. Yani Bursa ile Edirne hiçbir zaman Aynı değil mi? değil. Mesela yani Kanuni döneminde İstanbul biraz daha parlıyor. Onun başına gelirsek şöyle anlatırsak neticede Osmanlı bizim Orta Asya'dan gelen kavimlerin devamındaki en son en uzun süren bir imparatorluk. Tamam. Bu imparatorluğun ilk ayaklarına baktığımız zaman biz Türkler et ve süt ürünleri üzerine bir topluluğuz. Göçebe bir toplumuz. Göçebe, Etleri de yiyoruz değil evet mi? yani At, evet. tavşan her Tabii şey onlar, yediğimiz bir tabii dönem. o dönemler var. Dolayısıyla burada da bir Roma'nın bıraktığı, daha sonra Bizans'ın bıraktığı neyse bir kültür var. Burada da deniz ürünleri da Öğreniyoruz. evet yani deniz ürünleri ve sebze buralarda ağırlıklı. Şimdi ilk dönemlerde geliyoruz. İlk dönemler tabii ki Fatih Sultan Mehmet dönemi yemeklerine baktığımız zaman bunlar hiçbir şekilde Roma kültürüne veya Batı kültürüne, başka kültüre karışmamış Fatih yemek. Sultan Mehmet domatesle tanışmamıştı değil mi? O Sonra mı domates, tanıştı onlar sonra, domatesle? onlar Sonra sonra, tanıştı. onlar çok sonra. Ona işte Hazreti Muhammed, Hazreti İsa, Hazreti Musa onlar da tabii tanışmadılar hiçbir zaman. O dönemlerde Türklerin yani saraydaki mutfak anlayışları yavaş yavaş ilerliyor. Şeker lüks bir ürün, karabiber lüks bir ürün. Bunlar tedarine bağlı Az şeyler. olduğu Az için, olduğu için. ulaşılması zor olduğu Ulaşım için ama lüks. kendi içlerindeki tüketim lüks değil yani sarayın içinde. Sarayın en büyük lüksü daha sonra gelişen şeyi söylüyorum. Darülfülfül mü? Öyle bir şeydi. Darülfülfül evet Darülfülfüldü evet karabiber değil evet mi? karabiber. Şimdi sarayın lüks sadece saray değil ve saray ve çevresi yani sadrazamlar, vezirler bunun işte ekabir dediğimiz önemli olan kitle. Bu kitledeki lüks anlayışı şu sofra takımları. Sofra takımları en önemli hikaye mesele bu. Sofra takımlarının çok önemli olduğunu düşününce o sofra takımlarına da uygun bir şekilde mutfak kültürü de yanında farklı bir hale geliyor. Mutfakta Yani kullanılan malzemeler. tabii yani bir şimdi Fatih Sultan Mehmet'in yani bir etli pilava 2 rekat namaz kılarım veciziden sonra olay tabii ilerliyor. Artık başka bir yere geliyor. Bir dünya imparatorluğu. Dünya imparatorluğu artık kendisini ifade etmek durumunda. O ifade meselesinde özellikle misafirleri, elçileri ağırladığı zaman yapmış olduğu tavırlar son derece farklı. Ama esas mesele Mutfak takımlarında şöyle peki mesela şeyi merak ediyorum Vedat Bey. Benim sadece duyduğum ve bildiğim Hı. doğruysa ki bunu da kesin sizden Hı. dinlemişimdir Nar Restoran'da. El yıkama böyle altınlı ve taşlı bir şeylerle el yıkama suyunun olduğunu biliyorum. doğru. Abi, tabaklar, çanaklar nasıldı? Yani ikram edilen Şimdi şeylerde neler kullanıyorlardı? Şimdi şöyle bu tabak ve çanaklarda tabii esas fafuri dedikleri o fafuri de anlamına geliyor. Farsların Çin'den gelen her şeye taktıkları genel isim. Farfure. Farfuri. Ha, çok Tamam mı? iyiymiş. Mertebani o da Birmanya tarafındaki iskelenin isminden devşire geçmiş. Geliyor. Dolayısıyla Fafuri ve Mertebani porselenler dediği zaman bunu anlamak lazım. Tamam. Mutfakta tabii altın, gümüş, bakır, taş, efendime söyleyeyim e, ahşap bunların hepsi avani. Mutfakta avani Avani. dediğimiz şeyler. İsmi de bu. İşte bu mesele de bununla beraber tabii bu işin tekstil kısmı da geliyor. Yani Doğru. örtüler, kumaşlar, peçeteler. Peçeteler. Yani bunlar son derece önemli hale geliyor. Sermiş oldukları meşin dedikleri hani biz eskiden meşin derdik deri şeyleri. Çünkü o yer sofralarındaki derilerin serilmesi. Onların üzerindeki sinirler ve sinirlerin ayakları. Bu ayaklar duruma göre altın, duruma göre gümüş, duruma göre bakır, duruma göre metal olabilir. Bunların İnanılmaz. hepsinin bir protokol seviyesi var.
Ama esas mesele tombak meselesi. Tombak. Doğru. Yani sen o işlerle tabii Doğru. çok ilgiliydin, Öğrendim. öğrendin. Tabii o tombak meselesi son derece önemli bir ürün ve hayat bu şekilde gelişiyor. Şimdi buna baktığımızda biz bu padişahların kendi içindeki yemekleri bir yerlerden okuyoruz. Doğru, yanlış ama resmi kayıt değil ama saraya giren ürünlerden onu biliyoruz. Yani şimdi bir Osmanlı döneminde 1800'lü yıllarda yazılmış olan bir kitabın içinde bir ıstakozdan bahsediyorsa, istiridye'den bahsediyorsa, karidesten bahsediyorsa mutfak defterlerinde alınmış görünmeyebilir bunlar. Hmm. E, Ama sarayın içinde yapılmış olan sebze bostanları, bir Bostancıbaşı'nın Girit'ten tutun Selanik'e kadar, Selanik'ten tutun Romanya'ya kadar dolaştığı alanları. Çünkü sade yağ bugün Bursa'da, sade yağ bugün Urfa'nındır en önemli, en kaliteli. Ama Osmanlı onu Kırım'dan, Romanya'dan çekiyor. Zeytinyağını Girit'ten, Midilli'den çekiyor. Çünkü o zaman kendi toprakları bu. Doğru. Yani bu kendi topraklarında iyi ve kaliteli ürün. Bunlar lüks anlamına gelmiyor bunlar. Doğru. İşte Roma'yı tabii Bursa beslemiş, Bursa Osmanlı'yı da beslemiş. Tabii ki bu anlaşmalarda bu ürün kaliteleri de aynı zamanda neyi gerek getiriyor? Siz böyle bir arayışın içindeyseniz sektörü de seviyesini yükseltiyorsunuz. O nedenle sarayın tabii ki bir mutfak düzeyine de bakarsak, mutfakların ürünlerine bakarsak, bugünkü ki onunla ilgili de çok belgesel yapılmıştır. Mutfaklardaki çalışma düzeni de son derece önemli. Oraya gelmedi çalışma Hı. üzerine bence zaten o teknik bizden çıktı bana Evet. göre. Sonra ama biz gene satamadık. Fransa'nın aldığını düşünüyorum. Onu size soracağım. Ondan önce hemen şurası bitmeden şunu sormak istiyorum. Şimdi padişahların sofralarına baktığımızda bir sürü padişahlar değişiyor. Hı hı. Şimdi Osmanlı'da içki ya sarayda içki nasıldı? İşte 4. Murat'ın içkiyi yasakladığını ama kendisinde çok içtiğine dair bir bilgi var. Yani hani o padişah geldiğinde bizim sofralarımızda içki oluyordu. Başkası gelince işte menüler değişiyor muydu? Yani burada padişahların saray sofralarına etkisi nasıldı? Onu öğrenmek istiyorum Şöyle aslında. söyleyelim, bir defa içkiyle ilgili hiçbir şey yok. Kayıt yok. Kayıt yok. Yani zaten satın almaların içinde de kayıt yok. Bir tane Lady Montagu'nun yani son dönemlerde Abdülaziz'in dönemlerine geldiğinde Yıldız Sarayı'ndaki bir şeyde yemeğinde sadece yabancı misafirlere şarap ikram Şarap edildiği servis. görülüyor. Çünkü alkol üretimi var, şarap üretimi var. Şarap ithalatı da var ülkede Osmanlı topraklarında. Bu var ama sarayın içinde böyle bir şey söz konusu Değil. olmamış ama son dönemlerde o Lady Montagu'nun yalancısı olabiliriz ama o ismiyle yazıyor. Yani bu şaraplar bizlere servis edildi diye bunu söylüyor. Yani sofrada ama bizim Osmanlı hanedanı veya işte oradaki sadrazamları onların mümkün değil. Zaten orada alkolle bir teması yok. Ondan önce zaten resmi organizasyonların hiçbirinde şey yok. Yok. Ama şey var yani herkese Bostancıbaşı diyor ki ya yıllık sen ne kadar tüketeceksin kendi tüketimin için bu kadar. Onların müsaadesi var. Halk Ama içebiliyor, halk kendini alabiliyor bir halk şekilde. yani halk onun müsaadesiyle üretebiliyor ve kendisi müsaadesiyle gayrimüslimse bunu tüketebiliyor. Ama Müslüman olan kesim tüketemiyor. Burada boza hikayesi var. Yani burada boza hikayesi boza yani alkol ihtiva ettiği için belli bir oranda. Doğru. Bir de acı boza dedikleri var. Acı boza da alkolü yükseltilmiş bocadır. Biramız boza mıydı acaba? Öyle bir şey İşte miydi? biranın zaten kökü boza Doğru. yani şeyde ama o zaman o Tatar bozası bozası dedikleri şey aslında alkollü aynı zamanda afyonlu. Yani Ha, tabii yani şeyde bu böyle bir şeydir. Yani o dönemler bu var. Afyon kullanım ama genel şeyde var. Yani o var. dönemlerde şeyde genelde var. Onlar dükkanın arka kapısında bir mahzenden geçiş yapıp böyle bir imkanı halka sunuyorlar. Bir de yumruk mezesi dediğimiz sokak satıcıları var. Onlar da bağırsağı sarıyorlar vücutlarına. Bir kese var. Kesenin içinde alkol var. İnanmıyorum. O şeyin içinden, yeleğin kolunun içinden bir hortum gibi gelir bağırsak. Oradan da öyle gizli gizli Alkol servis. satıyorlar. Tabii yani İnanılmaz. şeyde var. Yani sarayın hani kesin net belgelere dayanmış bir şeyi yok Değil. orada ama halkın içinde böyle bir tüketim şeyleri var. Peki mutfağa Alışkanlıkları. dediğimizde ben mesela şu benim dikkatimi çekti. Mutfakta da hani aslında işte bizde hani şimdi işte şef olarak sorduğumda
mesela işte tatlıcı başka çalışıyor, helvacı başka çalışıyor, Doğru, pilavcı ayrı çalışıyor. doğru. Aslında burada müthiş bir teknik var ama daha sonra bunu biz herhalde Türk ismiyle koyamıyoruz ama Fransızlar alıp işte bu şekilde istasyon çalışmasını kendileri ele alıyorlar gibi. Bu nasıl bu şekilde başladı Osmanlı'da? Şimdi Osmanlı şöyle söyleyeyim. Zaten Türklerin en büyük başarısı hani Cengiz Han'dan Osmanlı'ya kadar geldiğinizde en büyük başarısı bir defa ordudaki yapılanması. Doğru, Yani oradaki yapılanmanın da en büyük başarılarından biri orduyu besleyebilmeniz. doğru. Yani bu besleme kültürü bir tekniktir. Yani bu da bir takım çalışması gerektirir. Bu takım çalışmasını gerçekten Osmanlı çok başarılı bir şekilde yapmıştır. Şimdi bu düzenin içinde tabii ki o zamanki ahçıbaşıları bildiğiniz ahçıbaşı değil bunlar. Yani bunlar gerçekten bir Asker. mutfağın askeri ama mutfağın CEO'su bunlar. Yani bunlar böyle ve bunların başında da bir hekim var. Yani hekim çünkü beslenme fonksiyonel olarak düşünülen bir Evet ve şey. hekimbaşı dediğimiz yani bu yemeklerin aslında sağlıklı olmasını Aynen. da sağlayan bir göz değil mi? Kesinlikle şart. Yani çünkü beslenme fonksiyonel bir şey. Yani bugün hani nasıl insanlar diyor ki şunu yersen böyle olur, Tabii bunu yersen fonksiyonel böyle olur. beslenme. Şimdi bu fonksiyonel beslenmeyle ilgili de ilk yazılan kitaplar da gene bizim Orta Asya'dan gelen Türklerin yazdığı kitaplardı. Birkaç kitap tercüme edilmemiştir bununla ilgili hala. Yani şunu yerseniz şu hastanıza iyi gelir, bunu yerseniz böyle olursunuz, bunu yerseniz yakalanmasın. Bu İbn Sina'dan beri gelen bir Doğru. düzendir. Zaten hani Yunan tıbbını da Hint tıbbından tercüme diye daha sonradan değiştirilmiştir gibi zaten bilimsel anlamda bu tip makaleler hep vardır. Doğudan gelen bir kültürden bahsediyoruz ve Doğu bir organize bir kültürdür. Ve Türklerin de böyle bir organizasyonu var. Yani bu organizasyonun bizim bir en büyük hatamız şu, biz mükemmel yaptığımız bir şey metodik bir hale getirip bunları bir dünyaya pazarlamayla ilgili Evet burada eksiyiz. ciddi bir problemimiz var. Hep problemimiz var zaten. Yani bunda da Bu sıkıntı yine şu. sözünüzü keseceğim. Bana seyirciler yine kızacak. Çok söz Yok yok. kesiyorsun ama sormak Hı, istiyorum. Hani çünkü aynısı Türk kahvesi içinde değil mi? Yani bizde doğdu tabii. ve daha sonra Viyana o Türk kahvesini de kaybettik. Bence ona da Kaybettik. haksızlık yaptık. İşte ona da haksızlık yaptık. Onun bir Çünkü hikayesini sizden dinleyelim ve bu şimdi Türk bakın kahvesini nasıl kaybettik? bu Türk kahvesi meselesi şimdi tarihte de şeyler e, bilgiyi şöyle verirsek yani kahvenin hani Yemen'den çıkış sürecinden gelinceye kadar bizim tarihçiler işte 1555 ve 1550'li yılları söylerler ama o zaman kahvehanelerin açılışıdır o. Kahvenin gelişiyle Değil. alakalı değildir yani. Kahve çok daha erkenden zaten İstanbul'a gelmiyor. Kahve çünkü Yemen'den başlıyor. Çünkü kahve dervişlerin ilgili İçici olduğu bir şey mi? tabii. Çünkü kahveyi de çiğ aldığınız zaman yani siz uyarıcı bir madde olarak Doğru. alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ve dervişlerin özellikle yapmış oldukları zikirlerde kahve en önemli İçecekleri. içeceklerden biri. Hmm. Bu zaten karayoluyla şeyde çöllerden aşarak zaten şeye geliyor, Orta Doğu'ya geliyor, Orta Doğu'dan ilerliyor ve bu karayoluyla geliyor. Kahvehane meselesi de sıkıntılı mesele çünkü boza ile kahve birbirine rakip. Çünkü bozacılar bozayı satıyor ve bozadan da devlet acayip bir gelir elde ediyor. Kahvehaneler bu sefer popüler olmaya başladığında bu sefer saltanat da rahatsız oluyor. Çünkü kahvehaneler insanları uyuşturuyor diyor. Bir araya geliyorlar, sohbet ediyorlar. Siyaset, İnanılmaz. politika konuşabiliyor gibi şeyler ve yasaklama getiriyorlar. Yani yasaklamada da diyorlar ki Dördüncü işte Murat zamanı yine 4. Murat galiba değil zaman mi? yasaklama getiriyorlar. Yasaklamada da madde koyuyorlar. Diyorlar ki ya işte Kur'an-ı Kerim'de yanmış şeyler haramdır diyor. Bu da yanmıştır diyor. Fakat daha sonra olay tekrardan Şeyhülislam'a bir şekilde yanaşılıyor. Sultana da yanaşılıyor. Anlatılıyor çünkü bundan da vergi kazanılıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir ticaret var burada şeyde. Sonra tekrardan diyorlar ki ya işte bu yanmış değil kavrulmuştur anlamıyla gidiyor. Ha. Çünkü kahvenin ticaretini Yeniçeriler yapıyor. Yani Yeniçeriler Hmm. zaten dönemin en kuvvetli şeyi birlikleri ve bunlar aynı zamanda da büyük ticaret yapıyorlar. Sadece kahve mi değil, Her şey. bozacılık da bunda, kahvecilik de bunda, şerbetçilik de bunda. Dolayısıyla Tahmis Sokağı hala vardır. Tahmis kahve kavurucular anlamındadır. Şeyde Mısır Çarşısı'nın arkasındaki sokak duruyordur hala orada. Bu nedenle kahvenin böyle bir gelişimi var. Ama kahve maalesef bizim geliştirebildiğimiz bir şey olamadı. Bir yerde durduk. Bizdeki sıkıntı şu. Hanedan olduğumuz için hanedanda milli unsurlar biraz geri bırakılır. Yani dolayısıyla bizim burada 35'e yakın etnik yapı var Osmanlı'da.
Osmanlı bir kendine hanedan olarak bu işi bir kabuk olarak değerlendirmiştir. Biz Osmanlı diyoruz ama mesela kahveye dediği zaman Osmanlı kahvesi demiyor o zamanın Avrupalısı. Türk Türk kahvesi diyor. kahvesi diyor. Burada böyle bir şey problem var, Evet. çıkış problemi var. Yani burada bir yanlış bir algılama ve yönlendirme var. Dolayısıyla Batı bunu çok hızlı bir şekilde alınıp bunun önemli bir meta olduğunu değerlendirip başarılı bir şekilde pazarlama sektörüne alıyor. Çünkü neden? Batı kavramsal e, değil, her zaman kurumsaldır Batı. Kurumsal da nedir? Karlılığa yöneliktir kurumsal. Yani ne insanın mutluluğuna yöneliktir, ne dünyanın Doğru. kurumsal mutlu yani kendi karlılığına odaklanır. Ama Doğu kavramsaldır. Kavramsal da şudur. Bir şeyi lezzetli yapalım, bir şeyi estetikli yapalım. Biz derdimiz bizim ona işte uzun zaman harcayalım, başarılı bir şey çıkaralım. Derdimiz bunda para değildir. Önemli olan başarı çıkarmak. Onun için hikaye böyle Zaten başlıyor. Vedat Bey, ben mesela kendim baktığım zaman da işte lüksü farklı yerlerde araştırdığımda bana göre hani lüks zaten doğuda doğmuş bir şey ve batıda bu çok güzel paketlenmiş. Evet, Doğuda bunu yaşamış, yani çok güzel tüketmiş. Kendi bu, yani işte kumaşta da, baharatta da, işte evet, yemekte de, gerçekten yaşam stilinde de. Ama bu sadece yaşamış, bunu satmaya ve bunun üzerinden para kazanmaya, işte kurumsallaştırmaya çalışmamış. Batı bunu fark edip çok güzel paketleyip ve evet, tabii ki sistemi de koyarak, evet. yani doğuda da sistem konusunda Sistemde zayıflar. zayıf. İnanılmaz sistemi de koyarak yıllar boyu sürdürülebilir şekilde hale getirmiş. O yüzden hakikaten onlara da orada teşekkür. Ama aslında kültürün hala doğuya ait olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Doğuda büyük gizemler var. Aslında onlar için gizem değil. Evet, Yani bizim Batı için için, bizim için bir gizem. gizem. Ben bunu yıllar önce Batı'da şefler füzyon mutfağı diye bir şey başlattılar. İlk uygulamalardan sonra ben dedim ki konfüzyon başladı Füzyonu, konfüzyonu iyiymiş. şeyde. Çünkü şöyle Doğu'da Doğu'yu anlamak için Doğu'yu yaşamak lazım. İçinde yaşarsak ancak hücrelerimize alabiliyoruz Doğu'yu. Ondan sonra o tasarımı bir yerlere getirebiliyoruz. Ama batıdaki şefler ya işte doğuda bir malzemeyi kullanmışlar. Biz de tabağın kenarına koyalım. Halbuki doğuda koyduğunuz her şeyin bir felsefi anlamı var. Var. O felsefi anlamı mutlaka yapabilmek için de öğrenebilmek için içinde durmak lazım. Ona göre tasarım yapmak lazım. Biz zaten ben ilk geldiğimde en büyük savaşım bizim buradaki işletmeleri Batı mutfağını taklit etmeyin. Çünkü taklit edemiyorsunuz zaten. Doğru. Yani bugün Fransa'ya da gitsen bir soğan çorbasını bütün bölgelerde farklı yiyebilirsiniz şeyde. Ama bir soğan çorbasıyla dünyayı teslim almış. Çorba dediğiniz zaman bu ülkenin içindeki çorba sayısının haddi hesabı yok. Tabii. Ama bir tane bir çorbayla dünyaya kendimizi ifade edememişiz. Ya o şey gibi mi aslında? Hani bu yine saraya döneceğim. Saraydan başladı. Yani aslında bizim Alaturka mutfak, eskiden hani bizim mutfağımızı öğrenmeye yurt dışından insanlar geliyordu. Daha sonra alafranga mutfak biz öğrenmeye başladık ve biz biraz alafranga mutfağa bir özenir mi olduk, Evet. yani değil mi? Ya bu ülkenin değerleri o kadar önemli ki fakat bu değerleri biz sistematik olarak yani bunu metodik bir sisteme de getiremedik. Getiremediğimiz için de kendi değerini satamıyoruz. Yani şöyle bir şey var. Yani belki bir şeyi ham madde ile ham maddeyi ihracat yapmak bir çözüm gibi geliyor ama eğer içine bunun kendi değerini ürün haline getiremediğim müddetçe o ham maddenin de kaynağı bir yerde bitecek.